Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ucuz hisseler strateji videomuzun ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bir önceki bölümümüzde en son PC iletişim hissesinde kalmıştık. Şimdi Ereğli ve diğer hisselerle devam edip daha sonrasında listemize yeni eklenebilecek ucuz, cazip hangi hisseler var hep birlikte filtrelemesini yapacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. İlk videoyu izlememiş olan arkadaşlar için şuraya yukarıya ve açıklama kısmına kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Ereğli hissesiyle devam edelim. Ereğli hissesinde de %25 karlılığımız var. Gayet güzel. Eksi 10 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ereğli hissesinde önümüzdeki dönem için biliyorsunuz 56 seviyesini hedef vermiştik ve bu seviyede çok az kaldığını görüyoruz. Bu hedefi verdiğimizde sanıyorum şuralarda bir yerdeydik. Çünkü haftalık kanalın dip noktalarından geri döndüğünü görmüştük arkadaşlar. Yani Nisan ayındaydık. Nisan ayında hedefimizi verdik ve 56 seviyesine çok az kaldığını görüyoruz. 56 seviyesini de geçerse önümüzdeki dönemde bu sefer 60 seviyesi hedefimiz olacak. Evet, bir diğer hissemiz Petkim. Petkim hissesinde %10 karlılığımız var. 25 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu anda %10 karlılığımız var. Gayet güzel. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Akçansa'ya geçiyorum. Akçansa'da %3.46'lık karlılığımız var. Daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Derlux yatırım hissesine bakalım. Derlux yatırım hissesinde 4 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %2.59'luk karlılığımız var. Bakın daha önce de Derlux yatırım 18 Aralık 2023 haftasında eksi 90 seviyesinin altına düştükten sonra bakın şöyle baktığımızda %97'lik gayet güzel bir yükseliş geldi. Devamını bekleyeceğiz. Bir diğer hissemiz Tapli Oksijen. Burada da 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %5.26'lık karlılığımız var. Bantaş'a geçiyorum. Bantaş'ta %11 karlı durumdayız. Daha önce bir defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Güzel. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bobet'e bakalım. Evet, Bobet'te eksi 90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış daha geldi. Fiyatımız da düştü. Şu anda %7.97'lik zarar durumumuz var. Ve Bobet hissesinde dördüncü alımımızı buraya ekliyorum. Bakalım daha önce Bobet hissesinde eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışları tamamladıktan sonra geçen sene yıl sonunda şöyle %41'lik güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Devamını bekleyeceğiz. Kiler Holding'e bakalım. Kiler Holding'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %6 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış daha geldi ve 3. alımımızı bu hafta ekleyebiliriz. Kiler Holding hissesinde 27 Aralık haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra bakın daha önce %100'lük güzel bir kazanç getirmiş. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta yaklaşık %1'lik karımız var. Bu hafta düşüş geldi. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında Ocak ayında kaldıktan sonra %44'lük güzel bir yükseliş gelmiş. Onun öncesinde Nisan 2023'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %151'lik güzel bir yükseliş görmüşüz. Odaş hissesine bakalım. Bunu da birkaç hafta önce ekledik. Eksi 90 seviyesinin altında bir defa kapanış yaptı ve bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 90'ın üzerindeyiz. Herhangi bir eklemeyi yapmıyoruz. Birkaç hafta içerisinde %9.66'lık karlılığımız var. Gayet güzel. Daha önce de Kasım-Aralık aylarında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle baktığımızda %34'lük güzel bir yükseliş görmüşüz. Doğaç'a bakalım. Doğaç'ta %4 zarar durumundayız şu anda. Daha önce bir defa toplama yapmışız. Bu hafta gelen düşüşle birlikte eksi 90 seviyesinin altında tekrar bir kapanış yaptı. Doğaç hissesinde burada ikinci alımımızı ekliyorum. Agrot'a bakalım. Agrot hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta eksi 90 seviyesinin altında tekrar bir kapanış yaptı. Şu an zararımız %18 seviyesinde. Burada 3. alımımızı ekliyorum arkadaşlar. Şurada bir destek seviyemiz var. 13.52 seviyesinde. Buralardan desteğini bulup yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Evet, geçen hafta listemize ekledik. Servet Gayrimenkul %5.75'lik bir haftada güzel bir kazanç elde ettik. Eksi 90 seviyesinin altına düşmüştü. Credit West bu hissemizde geçen hafta ekledik. Bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %5'lik karlılığımız var burada da. Evet, şimdi arkadaşlar hep birlikte yeni bu hafta listemize ekleyebileceğimiz hangi hisseler var? Bunu filtreleyelim. Evet, TradingView sitesine girdiğinizde karşınıza gelen ekranda şurada sol kısımda 3 çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Ürünler kısmına geliyoruz ve takipçiyi seçiyoruz arkadaşlar. Takipçi içerisinde hisseleri seçiyoruz. Evet, bu seçimi yaptıktan sonra şurada artı butonu var. Buraya tıklayıp
Williams yazıyoruz ve Williams yüzde aralığını seçiyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz. Filtre ekliyoruz ve yandaki küçük oktan manuel kuruluma giriyoruz. Burayı küçük olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Değerler kısmına eksi 71 yazıyoruz. Neden eksi 71 yazıyoruz? Çünkü bizim stratejimizde Williams yüzde aralığı periyodu 10 olarak ayarlı arkadaşlar. Burada maalesef periyodu 14'ten değiştiremiyoruz. Dolayısıyla filtrelemede herhangi bir riski kaçırmamak için eksi 71 olarak ben seçiyorum. Sonrasında tek tek eksi 90'ın altında mı değil mi kontrol ediyorum. Uygula diyoruz. 266 tane hisse var. Şimdi diğer koşullarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Evet, finansal kısmından brüt kar, yıllığı ekliyoruz. Ve yandaki küçük oktan manuel kurulum sıfırdan büyük diyoruz arkadaşlar. 231 hisseye düştük. Tekrardan finansal kısmına giriyoruz. Brüt kar diyoruz ve bu sefer 3 aylığı seçiyoruz. Filtre ekle diyoruz. Ve manuel kurulum kısmından sıfırdan büyük diyoruz arkadaşlar. 187 hisse olduk. Şu anda tekrar bu sefer filtre ekliyoruz. Bu sefer değerleme oranlarına giriyoruz arkadaşlar. Fiyatın deftere oranı diyoruz. Ve yandaki küçük oktan 5 ve 6 diyoruz. 123 hisseye düştük. Yeni bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmından bu sefer fiyatın kazancı oranı ve yandaki ayarlar kısmından manuel kurulum diyoruz. Buraya 0 diyoruz. Diğer kısma da 20 diyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Evet, 56 tane hisse çıktı arkadaşlar karşımıza. Ben bunları listemize yeni bir sayfa olarak ekledim. Hemen onu açıyorum. Şuradan ürünler kısmından süper grafiklere geçiyorum tekrardan. Şimdi hızlıca eksi 90'ın altındalar mı üstündeler mi öncelikle onu kontrol edelim. Evet, Nocimento eksi 90'ın altında. Brisa eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Vestel'e bakalım. Vestel eksi 90'ın altında. Carrefour'sa şöyle yakınlaştıralım. Eksi 90'ın altında. Arese eksi 90'ın altında. Cante eksi 90'ın altında. Yayla Gıda'ya bakalım. Yayla Gıda eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Oyyat eksi 90'ın altında. Tukaş eksi 90'ın altında. Doğuş Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Pasifik Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Kiler Gayrimenkul eksi 90'ın altında. ARD Grup eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Teknosa'ya bakalım. Teknosa eksi 90'ın altında. İndes'e bakalım. İndes eksi 90'ın altında. Kervan Gıda eksi 90'ın üzerinde listeden çıkartıyorum. Söke eksi 90'ın altında. Mobiltel eksi 90'ın altında. Peker Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Afyon Çimento eksi 90'ın altında. Yunsa eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Ege Gübre eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. A1 Kapital eksi 90'ın altında. Peton'a bakalım. Peton eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Kütahya Şeker eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Eskort Teknoloji eksi 90'ın altında. Fonet'e bakalım. Fonet eksi 90'ın altında. Ersan Alışveriş eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Info Yatırım eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Klimasan'a bakalım. Klimasan da eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Evet, Koleksiyon Mobilya eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Trabzon Liman bakalım. Eksi 90'ın altında. Adese'ye bakalım. Adese eksi 90'ın altında. Mercan Kimya eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Litva'ya bakalım. Litva eksi 90'ın altında. Atakule Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Global Menkul eksi 90'ın altında. Durdo'ya bakalım. Durdo eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Kristal'e bakalım. Eksi 90'ın altında. Kuva eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Karsu Tekstil eksi 90'ın bakalım altında. Selva Gıda eksi 90'ın üzerinde çıkartıyorum. Avo'da bakalım. Avo'da eksi 90'ın üzerinde çıkarttık. Ostim'e geçelim. Ostim eksi 90'ın üzerinde çıkarttık. Mepet'e bakalım. Mepet eksi 90'ın üzerinde, bunu da çıkarttık. Oylum eksi 90'ın altında. Avgeo eksi 90'ın altında. Mazhar Zorlu Holding eksi 90'ın altında. Trend Gayrimenkul eksi 90'ın altında. Flap Kongre Toplantı eksi 90'ın üzerinde, bunu çıkardık. Evet, bu hisseler kaldı arkadaşlar. Şimdi ben bu hisselerin fiyat kazanç oranlarına, karlılık durumlarına ve piyasa değeri, defter değeri oranlarını inceleyeceğim. Video daha fazla uzamaması için burada göstermiyorum. Nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen arkadaşlar için yukarıya link bırakıyorum arkadaşlar. Geçen hafta videomuzda bunları tek tek incelemiştik. Oradan görebilirsiniz. Yaptığım inceleme sonucu kalan hisseler bunlar arkadaşlar. Doğuş Gayrimenkul, Kiler Gayrimenkul, Mobiltel İletişim, Afyon Çimento, Eskort Teknoloji, Fonet, Trabzon Liman, Lider Factoring, Adakule Gayrimenkul. Şimdi bu hisseler stratejimize uygun, fakat ben BIST 100 endeksini dahil olmayan hisseleri listeme eklemeyi çok uygun bulmuyorum. Daha öncesinde listeme eklerken buna çok dikkat etmemiştim ama yeni ekleyeceğim hisselerde BIST 100 endeksinin dışına çıkmayacağım. Bu yüzden listemize yeni bir hisse eklemedik arkadaşlar. Listemiz bu şekilde, hafta hafta incelemeye devam edeceğiz. Bu arada pazartesi günleri akşam saat 9'da canlı yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Hisse analizi yapıyoruz canlı yayınlarda. Sizin yorumlara yazdığınız hisselerin analizlerini yapıyoruz.
İstek hisselerinizin yorumlarını merak eden ve kaçırmak istemeyen arkadaşlar kanalıma abone olup pazartesi günü akşam 9'da bildirim alabilirler. Hepinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.